selam, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir sabahtan size sesleniyorum. Çok da güzel, çok pratik ve çok kısa sürede hazırlanan küçük çörekler yaptım, tatlı çörekler yaptım. Hem vişneli hem de kahvaltılık çikolatayla yaptım. Ve bu kadar güzel, harika bir atıştırmalık ortaya çıktı. Kesinlikle çok güzel oldular. Hemen şöyle arasını açıp bakmak da istiyorum. Çıtırtıyı zaten duydunuz. Kim bunu tatmak ve yemek istemez ki? Eğer siz de mutfağınızda denemek istiyorsanız şu anda tam olarak doğru videodasınız. Hadi o zaman videonun devamını hep birlikte izleyelim. Siz çayınızı koyun. Çayınız demlenene kadar bu tatlı veya da atıştırmalık yenmeye hazır olacak. Gerçekten garanti ediyorum, hem çok pratik hem de çok kolay bir hazırlanışı var. Her markette bulabileceğiniz milföy hamurlarından bir paket alıyorsunuz ve şöyle bir parçasını ikiye bölüyoruz. Gerçekten ben bu lezzeti çok seviyorum. Çoğunlukla kahvaltıları veya da beş çaylarında da kullanıyorum. İkiye böldükten sonra arasını ben bugün bir kısmını kahvaltılık çikolatayla dolduracağım. Bir kısmını da vişne marmelatıyla dolduracağım. Şöyle arasına, tam ortasına kahvaltılık çikolatayı koyuyorum. Çok fazla doldurmayın. Pişerken arasından, üstünden taşabilir. Görüntüsü olarak çok güzel olmaz ama tad olarak çok bir değişiklik yaratmaz. Şöyle benim koyduğum kadar ortasından bir kaşık koymanız yeterli oluyor. Şöyle bir tepsiye yaptım hepsini. Üzerlerine küçük küçük çizikler açıyorum. Biraz daha şekilleri güzel olsun. Daha estetik dursun diye. Orijinali de çünkü böyle bir şekli vardı. Bir tane yumurtam var. Onu önceden güzelce çırptım. Birazcık yalnız inceltmek istiyorum. O yüzden şöyle 2 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Çünkü burada üstünü parlaklaştırmak istiyorum. Yani çok fazla böyle yumurta sarısı olsun istemiyorum. Çok az süreceğim. Sadece parlaklaşsın üstü diye. O yüzden suyla birazcık yumurtayı incelttim. Ve yumurtaları azar azar üzerine süreceğim. Kenarlarına, her yerine yumurtayı biriktirmeden yalnız üzerinde her bir bölgesine parlaklık verecek şekilde sürüyorum. Ve son olarak üzerlerine birazcık toz şeker ekleyeceğim. Tam orijinalinde kalmaya çalışıyorum.
Hafif o toz şeker de yine onu biraz daha çıtır yapacak, çıtırlığını arttıracak. O yüzden çok güzel bir lezzet olacak. Evet, şöyle serpiştirdikten sonra fırınımda ısınmıştı. Hemen götürüyorum. Önü arkası güzelce kızarana kadar yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğiz. Kızarması ve sizin tabii ki ne kadar kızarık sevdiğinize bağlı bu kadar süre fırında tutuyoruz. Küçük atıştırmalıklarım çıtır çıtır çok güzel bir şekilde piştiler. Fırından yeni çıkardım. Tam istediğim renk altın kıvamı oldu. Birazcık şimdi soğumaya bırakacağım onu. Soğuduktan sonra üzerine hafif pudra şekeri geçeceğim. Ve daha sonra servise hazırlayacağım. Yenmeye de hazır hale gelecek. Evet, milföylü küçük çöreklerimi, tatlı çöreklerimi servise hazırladım. Son dokunuşlarımı yapacağım. Böyle güzel görünsünler diye. Soğudular da birazcık. Şöyle biraz pudra şekeri serpeceğim. Pudra şekeri gerçekten ona çok güzel bir, daha biraz böğürtlenlerimin üzerine de böyle kar yağdı gibi olsunlar istiyorum. Görüntü gerçekten muhteşem, çok harika. Eminim yiyip bayılacaksınız da. Ben biraz sonra zaten tadına bakacağım. Ama şu anda kokular da muhteşem, çıtırtı da muhteşem, kabartı da muhteşem. Hepsi harika görünüyor. Yani çok doğru yoldayız. Eğer siz de benim bu tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.